Farklı bir asker, elindeki kaseyi ateşin üstünde tutuyor. İçinde parıldayan sıvı altın var. Önünde, Roma'nın en zengin adamının kesik başı duruyor. Birazdan bu altının neden döküldüğünü öğreneceksiniz. Ama önce, bu adamı buraya getiren hırsı anlamanız gerekiyor. Adının Marcus Licinius Cras. Roma'nın en zengin insanıydı, serveti neredeyse devlet hazinesine denkti. Spartaküs isyanını bastıran komutandı. Ama parası onu hiç tatmin etmiyordu, istediği şey askeri zaferdi. Sezar ve Pompei ile birlikte Roma'yı paylaşıyordu, üçlü ittifak kurmuşlardı, buna triumvirlik deniyordu. Ama diğer ikisinin kazandığı büyük savaş zaferleri vardı, onun yoktu. Bu eksiklik, içini yıllarca kemirdi. Mayo 54'te kararını verdi, Partiya'yı fethedecekti. Senatodan izin bile almadı. Şehir kapısında bir halk temsilcisi onu lanetledi ama Cras dönüp bakmadı. 7 leryon, 40.000 askerle Suriye'ye ilerledi. Roma tarihinin en büyük ordularından biriydi bu, atlı birlikler ve okçularla desteklenmişti. Ama Cras, karşısına çıkacak düşmanı gerçekten hiç tanımıyordu. Ermeni kralı Artavasdes ona dağlardan geçmesini önerdi, orası güvenliydi. Cras bu öğüdü dinlemedi. Onun yerine Arap şeyhi Ariamnes'e güvendi ama kimse bu adamın kimin tarafında olduğunu bilmiyordu. Ariamnes, Roma ordusunu dümdüz, ağaçsız bir çöle yönlendirdi. Su yoktu, gölge yoktu, saklanacak hiçbir yer yoktu. Bu bir rehberlik değil, bir tuzaktı. Mayo 53, Mayıs ayı, bugünkü Harran yakınları, Mezopotamya'nın kavurucu ovası. Ufukta toz bulutu yükseldi. Farklı komutan Surena'nın atlı okçuları, sadece 10.000 kişilik bir güçle ortaya çıktı. Romalılar kalkanlarını birleştirip kaplumbağa düzeni kurdu, oklara karşı korunmak için. Ama kimse fark etmemişti, Surena'nın 1000 deveden oluşan bir kervanı vardı, sürekli yeni ok taşıyordu. Oklar hiç bitmedi. Crassus'un oğlu Publius, süvarileriyle saldırıya geçti. Farklılar onu bilerek içeri çektiler, sonra çember kapandı. Publius orada, adamlarıyla birlikte can verdi. Farklılar, Publius'un başını bir mızrağın ucuna taktı. Onu doğrudan Crassus'un gözlerinin önüne getirdiler. Bir baba, oğlunun yüzünü böyle son kez gördü. Roma ordusu dağılmaya başladı, disiplin çöktü. Gece karanlığında geri çekilme denediler ama düzen tamamen bozulmuştu. Binlerce asker, o kara çölde yollarını kaybetti, bir daha hiç bulunamadı. Surena, Crassus'a görüşme teklif etti, barış konuşulacaktı. Subaylar buna güvenmemesini söyledi. Ama Crassus'un artık başka seçeneği kalmamıştı. Görüşme bir kargaşaya dönüştü. Kim başlattı, hala tartışılıyor. Ama sonunda Marcus Licinius Cras, o çölün ortasında öldürüldü. Başı ve sağ eli kesildi, Ermenistan'daki Part Sarayı'na gönderildi. O sırada saray, bir düğün kutluyordu, Kral Orodes, Euripides'in Bakalar oyununu izliyordu. Oyuncular, Crassus'un gerçek kafasını sahneye getirdi, Pentheus'un kesik başı rolünde. Salon, alkışlarla çınladı. Roma'nın en zengin adamı, artık bir tiyatro sahnesiydi. Sonra sıra altına geldi. Farklılar, onun servet hırsıyla tanındığını biliyordu. Eritilmiş altını ağzına döktüler ve dediler ki, doyduğun şeyle şimdi doy. Karhade yaklaşık 20.000 Romalı öldü, 10.000 kişi esir alındı. Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden biriydi, sınırlarını sarsan bir travma oldu. Roma'nın sınırsız güç algısı, o çölde paramparça oldu. Cras, hayatı boyunca hiçbir zaman yeter diyemedi. Sence onu öldüren, Partokları mıydı, yoksa kendi hırsı mı?